Sevgili dostlarım merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte altını işleyeceğiz. Altınla ilgili dudak uçuklatacak rakamların neden olabileceğiyle ilgili teknik bir analiz gerçekleştireceğiz. Teknik analizimizde günlük trend çizgileri, haftalık trend çizgilerinden, destek ve direnç bölgelerinden ayrıca formasyonlardan faydalanaraktan sizlere bir çalışma derledim. İnşallah, bu çalışmalar eşliğinde altında ilerleyen günlerde bir boğa piyasasına tekrardan giriş yapılabilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı başka mecralarda paylaşan arkadaşlara da çok, teşekkür ederim. Şimdiden kanalımı şu an yayınımızı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Sizlerle birlikte kanalımız daha da fazla büyümeye devam edecektir diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, altın onsla başlayacağız. Gram altınla yayınımıza devam edeceğiz. Gümüş tarafına biraz değineceğiz ve gram gümüş, ons gümüş tarafına da sizlerle birlikte bakacağız. Ons altın, evet ons altında sizler için hazırlamış olduğum grafik mevcut ve bu grafik üzerinde trend çizgilerimiz, destek trend çizgilerimiz haftalık ve günlük olarak grafik üzerinde görülmekte. Sizlerle birlikte şurada tepe noktasından aşağıya doğru iki tepeyi birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar günlükte bir trend çizgisinin aşağıya doğru evrildiğini göreceksiniz. Bunu sizler de eğitim amaçlı olarak kendiniz yapabilirsiniz. Ayrıca aşağıdan gelen, bakın şuradan gelen bir destek bölgelerimiz var. Destek direnç bölgelerimiz. Bunlar zaman içerisinde bir direnç bölgesi olarak burada bir oluşum göstermişler. Buraları da direnç bölgesi olarak belirlemeniz faydalı olacaktır. Yani geçmişteki destek olan bölgeler şu an itibariyle, bu hafta itibariyle baktığımız zaman bizlere birer direnç bölgesi olarak karşılık göstermekte. Bu karşılıklara baktığımız zaman günlükte bizler için en önemli direnç bölgesi, kısada yani takip eden arkadaşlarınız için sevgili dostlarım, buradaki 1835 dolar seviyesi olacak. İlk etapta bizim için 1835 bölgesi. Buraya hemen sizlerle birlikte belirleyelim. Evet, şuradan geçen bir 1835 dolar seviyesi. Burası kısada bizlere ilk direnç gösterecek olan alan altının onsunda. İkinci bizler için direnç gösterecek bölge ise arkadaşlar haftalıkta gelen destekleri birleştirdiğimiz zaman burada bize 1860 bölgesinin ikinci direnç göstereceği bir alan olarak karşımıza çıkmakta. Evet, ne dedik? İkinci direnç alanımızda şuradaki haftalıktan gelen 1860 dolar seviyesi. Evet, burası kısada takip edeceğimiz alanlar. Ayrıca kısada bizler için altta önemli bir destek bölgesini de hemen belirleyelim sizler için. Buradaki çünkü destek bölgesi de önemli. Evet, buradan geçen kısadaki destek bölgemizde 1780 dolar civarından geçen alanda bizler için önemli bir destek bölgesi. Evet, buraya da bir 1780 bölgesini destek olarak kendimize belirlediğimiz zaman grafiğimizi yavaş yavaş şekillendirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın buradaki 1780 bölgesinden geçen alan ayrıca bizlerin kısadaki yükseliş trendinin başladığı alan ve onun üzerinden geçen alan ise 1835 dolar bölgesindeki ilk direnç gösterecek alan olacak. Onun üzerinde de kırılımda 1860 dolar seviyesi bizler için burası birinci bölgemiz, burası ikinci bölgemiz ve üçüncü bölgemiz takip edilecek. Üçüncü bölgemizde 1860 dolar seviyesi. Evet, günlükte bu grafiğimizi bu şekilde okumamız şart. Yani 1780 altında günlükte kısada bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda bir 1835 ve 1860 denemeleri ons altın tarafında yaşanabilir. Şimdi daha orta ve uzun vadeli arkadaşlarımız için grafiğimizi haftalığa aldığımız zaman burada daha net bir analiz yapma imkanımız olacak. Bizler için ons altında bakın sevgili dostlarım şurada bir büyük üçgen oluşumu mevcut. Buradaki büyük üçgen içerisinde
şunu daha belirginleştireyim. Bakın şurası haftalıktaki bizim büyük üçgenimizin oluştuğu bölge. Şuradaki alanı aldığınız zaman buradaki alanı almamızdaki, göstermemizdeki sebep, onu da anlatacağım şimdi sizler için. Burayı ölçtüğümüz zaman aşağıda sevgili dostlarım 1450 dolar seviyesi. Evet, şurada bir 1450 dolar seviyesi. Şurayı 1450 dolar seviyesini aldığınız zaman, evet, şimdi bu büyük üçgen haftalıkta bunu anlatmamdaki sebep altının onsunda neden dudak uçuklatabilecek rakamların gelebileceğiyle ilgili olduğu için burayı yavaş yavaş sizlere anlatacağım. Hem de eğitim amaçlı altın yatırımcılarının takip etmesi gereken kısada ve ortada uzundaki rakamların hangi seviyeler olmasını anlayabilmeniz açısından. Aşağıdan bu seviyemiz 1450 dolar seviyesinden geçmekte. Hemen burayı yukarıdan da ölçümünü alalım. Buradaki 2080 dolar, evet, şuradaki bir 2080 dolar tepesi. Burayı da 2080 doları alalım. Evet, buradan da 2080 dolar aldığınız zaman burada bir 600 dolarlık bizlerin bir alanı olduğunu sizler de göreceksiniz zaten. 600 dolar burada bir alanımız mevcut. Şurada geçen bir 600 dolarlık alan bizler için mevcut olan yükseliş alanı olacak. Bunu niçin çizdik? Evet sevgili dostlarım, buradaki 600 dolarlık alanı çizmemizdeki amaç bizlerin bu üçgen, büyük üçgen içerisindeki kırılımın, bakın tam şu büyük üçgenin geçtiği alan 1900'lü seviyeler. Yani bizler altının ons tarafında 1910 dolarlar üzerine bir çıkış görür isek, evet, şuradaki 1910 dolarlara doğru bir yükseliş görür isek, bunun üzerine bir 600 dolar daha eklememiz gerekecek. Çünkü buradaki aralığı, formasyonumuzda çizdiğimiz şuradaki yükseliş aralığını altının onsunda yukarı yönlü atmamız gerekecek. Buradaki 600 doları da çizdiğimiz zaman takribi olarak 2500 dolarlar seviyesine doğru giden bir altının onsu bizler orta vadede sizlerle birlikte izleyeceğiz gibi durmakta. Şimdi uzun vadede, pardon, orta vadeye geldiğimiz zaman, bakın arkadaşlar, orta vadeye geldiğimiz zaman buradaki yükselişin 1850, evet, 1850 dolar üstüne atması, şuradaki 1850 dolar üstüne atması bizlerin altın onsunda ikinci bir alan olan, yükseliş kanal aralığı olan 1850-1910 dolar seviyesine doğru giden bir altın onsunu orta vadede bizlere izletecektir. O yüzden bizler için 1910-1850 bant aralığı önemli bir bant aralığı olarak takip etmemiz gereken bir alan. Burası orta vadede izleyeceğimiz alan olacak sevgili dostlarım. Evet, daha uzun vadede altının onsunu takip eden arkadaşlarımız. Daha uzun vadede ise arkadaşlar buradaki 1850 bandının üzerinde kalmamız durumunda 1910-1850 band aralıkları altının onsunda çalışmaya başlayacaktır. Ve 1900 dolar, 1910 dolar seviyesi üzerine altının onsunun orta vadede atması demek, altının onsunda boğa piyasasının artık başlayacak olması anlamını taşıyacağından dolayı altının onsunda yukarıya yönlü 2500 dolarlar seviyesine doğru bir yükselişin kapısını bize açacaktır. O yüzden burayı da 1910-2500 dolar seviyesinde bir kanal bant aralığı olarak takip edebiliriz. Orta ve uzun vadeci yatırımcılar için. Altının onsunda Fed'in alacağı atraksiyonlar, evet, Fed'in alacağı atraksiyonlar da önemli ve bunları da yakinen takipte
bekliyoruz. Fed'in daha şahin bir faiz arttırımları başlatması durumunda ise bizim kendimizi korumaya alacağımız alan şuradaki 1770 dolar alanı olacak sevgili dostlarım. Bakın şuradan geçen 1770 dolar bizler için önemli bir seviye olacak. Neden 1770 dolar bizler için önemli bir seviye olacak? Çünkü 1770 dolar altında altının onsunda bizler bir kapanış görür isek işte o zaman biraz pozisyonlarımızı burada satış yönlü değerlendirmekte fayda var. Çünkü bu 1770 doların altındaki boşluğu sizler de burada görüyorsunuz. Bunun altında çalışacak bir destek direnç yok. Buradan aşağı süzülme çok sert bir şekilde 1719 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda aşağı yönlü bir düşüş başlatabilir. O yüzdendir hepimizin dikkatle takip etmesi gereken en kritik destek 1770 desteği olarak mutlaka altının onsunda takip edilmesi gereken önemli bir seviye. Aylık bazda şimdi grafiğimize geçecek olursak aylık bazda bu grafiği açıp biraz büyüttüğümüz zaman gene ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. Burada önemli bir destek bölgelerimiz mevcut. Bakın şuradan destek bölgemiz var. Şurada bir destek bölgemiz var. Ve bu destek bölgeleri üzerinde bir trend çizgisi aldığınız zaman buranın gene kesiştiği bölgenin 1770 dolar seviyesinden geçtiği görülmekte. Yani bizler için bu 1770 dolar çok önemli bir bölge ve bu bölgenin aşağıya yönlü kırılıp altında kapanışlar gelmesi durumunda altından uzak durmamız gerektirecek en önemli seviye ve bölge 1770 dolar seviyesi. Burayı bir kere anlayalım. Fakat şöyle bir durum var. 1770 dolar üzerinde kalındıkça da sevgili dostlarım altında düşüş yönlü pozisyon açmaya gerek yok. Çünkü bakın şurada bir aylıkta bir formasyon gene çalışıyor. Çanak kulp formasyonu. Buradan şu şekilde bu formasyonumuz ilerlemekte. Burada zaten sizlerle birlikte destek trend çizgimizi eğitim amaçlı olarak çizdik. Bunu da böyle bu şekilde takipte kalacağız. Bu seviyenin yukarı yönlü çanağın üst tarafını zaten yukarı yönlü aşması durumunda ise burada kaynayan altınların yukarı yönlü fışkırması olayını sizlerle birlikte zaten yaşayacağız. Buradaki yataylık da şu şekilde yukarı yönlü gidebilir. Yani ilk etapta bir 2060 zirvesine doğru yol olacak. Buradaki oluşum, teknik oluşum hep beraber izlemedeyiz. Buradaki oluşumun 1710 dolar altına gelmemesi durumunda bakın sevgili dostlarım burada bir 1060 seviyemiz var. Yukarıda da 2060 seviyemiz mevcut. Şuradaki 2060 seviyesi mevcut. Yani burada bir 1000 dolarlık bir marş var. Bu 2060 doları altının onsunun tekrardan yukarı kırması demek altının onsunda bir boğa piyasasının tekrardan devreye girmesini anlamını taşıyacaktır. Ve buradaki ana hedefte altının onsunda 3120 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü sert bir atak başlatacaktır. Hepimizin yakından takip etmesi gereken bölge kısada 1770 dolar bölgesi, ortada 1835, 1850 ve 1900 dolarlar bölgesi. Zaten 1900 dolarlar bölgesi üzerinde kapanışlar olduğu vakit arkadaşlar artık bir boğa piyasası altının onsunda kaçınılmaz olacağından dolayı direkt 2060 ilk zirve hedef noktasını altının onsu yukarı yönlü deler geçer. Petrol fiyatlarını yakından takipte kalın. Petrol fiyatlarındaki hareketler önemli olacak. Bu hareketlerle birlikte altının dünya üzerindeki enflasyonist baskısını devam ettirmesiyle birlikte de ileriye dönük
sevgili dostlarım. Altında benim beklentim yüksek seviyelerde bir altın ons takip edeceğimiz yönündedir. Gram altın tarafında gene sizlerle birlikte teknik analiz olarak incelediğimiz zaman bizler için 740 bölgesi önemli. Burası ilk bizler için kritik alanımız, takip ettiğimiz ve ne dedik biz? 740 seviyesi altında bizler kapanış görmediğimiz sürece biz altının gram tarafında aşağı yönlü bir hareket beklentimiz maalesef ki yok. Yukarıda da 811 direnç bölgesi ve bu iki alan arasında sıkışmış bir gram altın hala hareketlerine devam ediyor. 740 üzerinde kaldığımız sürece sevgili dostlarım, gram altında 740 seviyesi altında üzerinde kaldığımız sürece bizler şurada bakın 587'den gelen bir yükseliş bölgesi. Şurası 587 ve yukarıda da 811 seviyesi. Evet, şuradan geçen 811 seviyesi. Neden teknik olarak bizler için 811 seviyesi önemli? Çünkü bu 811 seviyesi üzerinde de gram altının hareketlerine devam etmesi ve yönünü buradan yukarı çevirip burada kalıcı olmaya başlaması durumunda gram altında da bir 200 TL'lik marj alanı mevcut oluyor sevgili dostlarım. Bu da 200 TL üzerinde bir 811 civarındaki gram altının hedefinin tekrardan bir 1100 TL'ler civarına doğru hareket etme ihtimalini de bizler için oldukça yüksek tutmakta. Evet, şuradaki oluşum gördüğünüz gibi buradaki oluşumun alanı da bizler için aşağıda 587, yukarıda 811. Burada takribi 200 desek 787, yani 200 küsür, bunu siz artık hesaplarsınız. 811'in üstüne ilave edin. Takribi olarak bir 1060 tepesi gramın altında tekrardan görülme olasılığı 811 üzerinde kalıcılıkta yeniden mevcut bir hale gelecektir. Tabi bununla birlikte çeyrek altın takip eden arkadaşlarımız, yarım altın takip eden arkadaşlarımız, ata altını takip eden arkadaşlarımızın da fiyatları gram bazlı olarak yukarı yönlü yükselişlerine devam etmeye başlayacaktır. Altının ons tarafında verdiğimiz bazı rakamlar var. Bu rakamlarla birlikte doların da altının ons tarafına bizdeki işsel nedenlerle dolayı eşlik etmesini beklentilerimizin yüksek olduğundan kaynaklı olarak sevgili dostlarım, gram altın tarafında tekrardan 1100 TL'ler üzerine doğru giden bir gram altın yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan, formasyonlarımızdan faydalanaraktan bulmaya çalıştık. İnşallah sizlere faydası olmuştur. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız da var. Değerli metalleri incelemişken hepsine birden sizlerle birlikte bakalım. Evet, gümüş tarafına geçtiğimiz zaman sevgili dostlarım, gümüşte şöyle bir olay yaşadık. Bir silkeleme olayı gümüşte başlattılar ve bununla ilgili sizleri son videolarımda zaten uyarmıştım. Gümüşün ons tarafında da şuradan geçen, bakın gene bir üçgenimiz mevcut. Sıkı takipte kalmamız gereken. Bunun 21 dolar seviyesi gümüş takip eden arkadaşlarımız için çok önemli. Gümüşte aşağı rakamlar, çok sert aşağı yönlü rakamlar tekrardan gelebilmesi için mutlaka 21 dolar altında kapanış görmemiz şart ki buradaki destek bölgeleri, sağlam olan destek bölgelerimiz aşağı yönlü sert bir şekilde tekrardan kırılabilsin. Şimdi yukarıda bizler için bir direnç bölgesi mevcut. Bu direnç bölgesi de gümüşün onsunda 23.70 seviyesinden geçmekte. Ne dedik? Aşağıda şu an 21 dolar ve yukarıda da 23.70 seviyesi. Bizler için önemli bir seviye. 23.70 seviyesi haftalıkta takip edeceğiniz bir seviye. Gümüşün ons tarafında 23.70 üzeri
bir kırılım olup olamayacağını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Eğer ki 23.70 üzerinde gümüşün onsunda bir kapanış görebilir isek buradaki üçgenin yukarı kırıldığını söyleyebiliriz. Fakat üçgenimizin daha oluşmasına zaman var. Bakın şuradaki aralık üçgenimizin oluşması gereken beklenti aralığımız. Yani bir müddet daha gümüşte, özellikle gümüşün onsunda bir müddet daha sizleri caydırmak, elinizdeki malı kapmak amaçlı operasyon yapma alanları daha mevcut. Bu alanda 21 dolarla 23.70 dolar arasında gümüşün onsunda hareketleri tetikleyecek. Sizler de bu aralık içerisinde elinizdeki malı kaptırmamanız iyi olacaktır. Geçenlerde bakın gene bir operasyon yaptılar. Hızlı bir şekilde gümüşte 21.80 civarına doğru hareketler yaptılar. Ve buradan hemen ta yukarı doğru sert hareketler ve sert alımlar geldi. Ve 23 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunu tekrardan toparladılar sevgili dostlarım. O yüzden şu alan içerisinde uyanık olun ve 21 dolar altında bir kapanış olmadıkça elinizdeki gümüş onslarınızı kaptırmamaya dikkat edin. Gümüş onsta 23.80, ilerleyen günlerde 22.80 arasında sıkışma biraz daha devam edecek. Fakat bu sıkışmanın artık sonlarına doğru gelmiş durumdayız. Bakın şuradaki bir üçgen alanı kadar bir zaman aralığımız var. Buradaki mumlar da oluşumlarını tamamladığı zaman bu tahminimce benim öngörülerim ve tahminlerim doğrultusunda sevgili dostlarım yukarı yönlü kırılacak ve buradaki hareketi, bu filama hareketini başlatacaktır diye düşünmekteyim. Buradaki hedef bölgesi de 30 dolarların aşılmasıyla birlikte gümüşün onsunda 50 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir gümüşün ons hareketini başlatacaktır diye düşünmekteyim. Gümüş yatırımcılarında dikkatli olması gereken buradaki panik satışları doğrultusunda özellikle 21 doların altında kalınmadıkça ellerindeki malı kaptırmaması yönünde yatırım tavsiyesi olmadıkça benim düşüncem bu şekilde devam ediyor sevgili dostlarım. Sizler nasıl düşünürsünüz? Tabii orasını kendi bileceğiniz bir durum. Gümüş gram. Evet, gümüş gramı da gene ons bazlı grafik üzerinde eğitim amaçlı sizler için paylaşacak olursak da 9.50 bir kere gümüşün gramını takip eden arkadaşlar için önemli bir destek bölgesi haline gelmiş durumda. 9.50'nin üzerinde direnç bölgeniz 10-10 direnç bölgesi. Burada bir müddet silkeleme ons bazlı olarak gümüşün gram tarafında göze çarpıyor. Burada da gene elindeki malı kaptırmayanlar yakın zaman içerisinde gümüşün gram tarafında 11.80 civarına doğru yukarı yönlü hareketleri tekrardan göreceklerdir şeklinde yorumlayabiliriz. Burada da gümüşün gram tarafının zirvesi 13 TL'ler ve ilerleyen dönemlerde altın ve bakın arkadaşlar altın ve gümüşteki boğa piyasasının başlayacak olmasından kaynaklı olarak da gümüşün gramının ben ilk etapta 15 TL ve oradan da 20 TL civarına doğru gidecek uzun bazlı bir hareketinin başlayacağını düşünmekteyim. Bu da bir Başkan 35 analizi olarak burada bulunsun. Yani ilerleyen zamanlarda altın ve gümüş tarafında enflasyonist dünya üzerindeki bu enflasyonist baskıların durdurulamamasından kaynaklı olarak bir hiper enflasyon dönemine girileceği ve enerji krizleriyle birlikte en güvenilir liman olarak insanların altın ve gümüş tarafına geçip bir boğa piyasasını başlatacakları yönündeki öngörümü hala da korumaktayım. Tabii bunlar için şerrimiz mutlaka altlardaki verdiğim o destekleri sıkı bir şekilde takipte kalacaksınız. O destekler kırılmadığı müddetçe buradaki altın ve gümüş tarafında sunduğumuz öngörülerimiz hala geçerlidir sevgili dostlarım. Evet, sizler açısından teknik bir analiz yaptık. Hepsini nokta nokta anlattık. Altın ve gümüş yatırımcıların aklındaki soruların hepsine bir nebze de olsa teknik analiz yöntemiyle
cevap bulmaya çalıştık. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve bu kanalı dışarıdan seyreden, üye olmamış arkadaşlarımızın hepsini de ailemize davet ediyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.